Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Astrolog Onur Bal bizlerle beraber. Hoş geldiniz Onur Hocam, nasılsınız? Hoş bulduk Aysu Hanım. Teşekkür ediyorum. Size keyifler nasıl? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gökyüzü neler söylüyor bu ay içerisinde bize? Çünkü çok hareketli bir dönemden geçiyoruz. Evet. Jüpiter Aslan'ı konuşacağız galiba bugün. Evet. Bugün konumuz direkt Jüpiter Aslan. 12 yılda bir olan çok majör bir geçiş. Özellikle Türkiye haritasında çok sert tetikleyen bir geçiş olduğu için buna özel gerçekten bir yayın yapmamız da harika oldu. Jüpiter 26 Haziran'da. Çok az kaldı burada. 26 Haziran tarihinde Aslan Burcu'na giriş yapacak ve de gelecek yılın Temmuz ayının sonuna kadar Aslan Burcu'nda kalacak. Yani aslında burada bir yıldan da fazla 13 aylık bir gündemi değerlendiriyor olacağız sizlerle. Evet, şimdi hareketli dedik. Haziran'da yaz dönemi içinde de zaten birçok öngörüleri bahsetmiştiniz. Onların bir kısmı çıktı. Hatta bizim geçen yanında konuştuğumuz çok önemli bir faili meçhul çıkacak dediniz. Sonra Evet. ardından Çinkitaş dosyasının çözüldüğü haberi geldi. Baba tutuklandı vesaire. Tam da üstüne geldi. Şimdi devam edecek mi? Bak sizi bile şaşırttı. Tabii haber kısmını ben takip ediyorum. Evet. Ama öncesinden Onur Hocam'dan alıyoruz. Yayında canlı canlı bahsetmişti. Çok tarihi bir faili meçhul de ortaya çıkacak demişti. Şimdi yine Yay dolunayı için konuşmuştuk. Doğru evet, hatırladın. evet, Ben evet, çok evet, evet. kaçırmışım o gündemi ama evet hatırlıyorum. Evet, üst üste zaten böyle faili meçhuller ortaya çıktı. Bazı olaylar yeniden gündeme geldi vesaire. Şimdi yine Onur Hocam, önümüzdeki süreçte de benzer olayları duyacak mıyız? Neler olacak? Jüpiter Aslan'da Türkiye'yi neler bekliyor? Şimdi Jüpiter Aslan süreci şöyle. Öncelikle yakın zamanda yaşanılan bir Dilan Polat meselesi var malum. Burada bir aslında işte ünlünün, bir influencer'ın konumunu kaybettiğini, itibarını kaybettiğini görüyoruz. Malum şu anda mesela Instagram hesabına erişim yok. Jüpiter Aslan sürecinde biz bu ve benzeri çok fazla olay şahit olacağız. Önce onu söyleyeyim. Çünkü Jüpiter Aslan Türkiye merkezli, Ankara'ya göre haritayı açtığımızda birinci evde ama yöneticisi 12. evde. Bu da bize şunu söylüyor. Jüpiter Aslan süreci çok fazla yeni ünlüyü, yeni böyle influencer'ı, yeni popüler isimleri çoğaltacak, ön plana çıkaracak. Şu anda yeni böyle tanınmaya başlanan böyle ismi hafif hafif konuşulan kişilerin birçoğunun bir anda piyasada öne çıktığını, ünlendiğini, böyle influencer camiasında, ünlü camiasında yeni isimlerin, özellikle kadınlar tarafında yeni böyle kadın ünlülerin ve influencerların doğduğunu göreceğiz. Ama şu anda var olanların da birçoğunun böyle tek tek itibarını kaybettiğini, konumunu kaybettiğini, işte hesaplarına ulaşamadığını veyahut zaten o sahip olduğu popülerliği bir anda yitirdiğine şahit olacağız. O yüzden Jüpiter Aslan geçişi öncelikle ünlü camiasını şöyle bir alaşağı edecek. Yani şu anda çok tepede olanların arka plana gittiği, şu anda yeni büyüyenlerin de bir anda böyle parlayıp rüzgarı arkasına aldığı bir süreci getirecek bize. Ki bu sadece ünlü camiasına kalmayacak. Bu siyasette de biraz böyle olacak. Siyasette de mesela Jüpiter Aslan gelirken, ki hatta şunu söyleyeyim, mesela işte dünya bakışlı ve güneş bakışlı bazı harita farkları vardır. Güneş bakışlı haritada şu an Jüpiter Aslan'da zaten. Onu söyleyeyim mesela. Hani dünya bakışında henüz daha geçmedi. Ve güneş bakışıyla böyle geçerken daha hemen geçti. Biz Özgür Özel'in mesela koltuğunu kaybettiğini gördük. Yine Jüpiter Aslan sürecinde ünlü camiasında olduğu gibi siyaset tarafında da bunlara şahit olacağız. Birçok böyle siyasetçinin koltuğunu, makamını, mevkisini kaybettiğini ve yerine yeni liderlerin geldiğine şahit olacağız bir Jüpiter Aslan'da. O yüzden hem siyasette hem ünlü camiasında bir devir teslim töreni aslında bu Jüpiter Aslan süreci. En yakın örneği Aziz Yıldırım. Fenerbahçe yeniden Evet. başkan oldu. Aynen öyle. Mesela Fenerbahçe'de bir şu an başkanlık değişimi oldu baktığımız zaman. Bunlar böyle devam edecek yani Jüpiter Aslan sürecinde. Ama tabii yukarıda böyle bir kargaşa varken aşağı noktada şunu söyleyeyim. Jüpiter Aslan hani genel böyle bizler açısından, halk açısından baktığımız zaman çok keyifli bir yaz geçirmemizi sağlar. Onu belirteyim orada. Çünkü Jüpiter Aslan sürecinde sosyal etkinlikler çoğalır, tatiller artar, tatillere harcanan paralar artar, büyük konserlerin sayısı artar ki hani Jüpiter Aslan böyle yaklaşırken Türkiye'de malum çok büyük 2 tane konser gerçekleşti. Önümüzdeki 1 yıllık süreçte bu konserlerden birçok yenisini göreceğiz. Ve gerçekten hani şu 1 yıl Türkiye'de eğlenceye, tatile, sosyal etkinliğe, konsere vesaire harcanan para konusunda bir rekor kırdırabilir. Onu çok net söyleyeyim. Yani bundan atıyorum işte 6 ay sonra, 1 sene sonra haberlerde Türkiye'de işte eğlenceye harcanan para konusunda rekor var son 6 ayda falan şeklinde haberleri görebiliriz açıkçası. Ve bu şekilde mesela Jüpiter Aslan turizmi de çok iyi etkileyecek. Yani hem iç turizm
hem dış turizm noktasında ben bu yıl Türkiye'nin hem bu yaz hem de gelecek yılın Haziran-Temmuz özelinde bu 2 yaz üstü üstüne turizmden çok iyi gelir elde etmesini bekliyorum. Yani bizim turizm gelirleri noktasında mesela ülkemizi besleyecek. O yüzden yukarıda bir hani devir teslim, aşağıda bizler için bir tatil eğlence transiti aslında biraz Jüpiter Aslan süreci. Peki bu devir teslim sürecinde mesela Jüpiter Aslan'da çok değişiklikleri göreceğiz dediniz ya. Siyasetçilerde kimler ön plana çıkacak? Kimlerin çıkışını göreceğiz? Şimdi siyaset kanadında özellikle daha genç, daha böyle 1980 ve sonrasında doğmuş kişilerin ön plana çıktığını görürken diğer yandan kadın tarafında da mesela kadın siyasetçilerin de biraz parlamasını ben bekliyorum. Yani burada malum mesela zamanında Türkiye gündeminde bir Tansu Çiller vardı. Bir dönem bir Meral Akşener vardı. Lakin dikkat edersek şu son dönemlerde hani bir Tansu Çiller, bir Meral Akşener havasında bir kadın siyasetçimiz yok. Jüpiter Aslan yeni bir kadın siyasetçinin parlamasını da getirecek. Dediğim gibi şu an böyle daha böyle 1980 sonrası doğmuş. Yani siyaseten genç sayılan bazı liderlerin de doğuşunu sağlayacak bize. Ve biz bunların aslında etkisini 2032'lerde göreceğiz. Çünkü Türkiye için hani esas bence lider değişimi 2032. 2032 öncesi o genç kadroların o güçlenişlerine biz bu Jüpiter Aslan Satürn Koç sürecinde şahit olacağız. Evet. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bence herkesin en çok merak ettiği konudan başlayalım. Sonra madde diğer her şeyi konuşacağız bugün arkadaşlar. Merak ettiğiniz her şeyi soracağım. Dilan Polatlar meselesi. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de yaptıkları tatil sırasında Dilan Polat'ın hem yakın korumalarından biri olan hem de kocasının kuzeni olan Can Polat maalesef silahlı saldırıda hayatını kaybetti ve 4 kız evladı yetim kaldı. Şimdi bu olay hala çok tartışılıyor. Bu olayın arkasında ne olabilir? Suçlular ortaya çıkacak. Şimdi 4 gözaltı da var. Ne olacak ama kim var bu olayın arkasında? Polatların da ihmali var mı aile olarak? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle yani başları sağ olsun özellikle o 4 kız çocuğunun. Çok zor bir durum. Gerçekten tüm ailenin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun diyelim. Cinayetin işlendiği an haritasına baktığımızda da yani saldırının olduğu 8. evde bir Satürn Koç var. Satürn Koç 8. ev göstergesi zaten bunu bir örgütün yaptığını gösteriyor aslında bize. Yönetici Mars Boğa'da. Boğa ise direkt olarak parayla ilgili meselelerdir aslına baktığımız zaman. Yani burada an haritası bize apaçık bir şekilde bir örgüt parasal sebepler nedeniyle burada bir saldırı gerçekleştiriyor noktası var. Bunu belirteyim. Diğer yandan baktığımızda hani bir ihmal var mıdır noktasında ben açıkçası çok böyle büyük bir ihmal görmüyorum hani haritaya baktığımda ama hani olayın arka planında ticari bir anlaşmazlık, finansal bir anlaşmazlık bence yatıyor aslında. Bunu çok net söyleyebilirim. Çok tabii gündeme bakamadım bu konuda. Lakin şunu da belirteceğim. Satürn bu derecelere geri geldiğinde, 12 derecelere geri geldiğinde ki çok da uzak bir dönemde değil. Yani hemen Ağustos-Eylül aylarında yeniden Satürn bu derecelere geri gelecek. Özellikle Eylül ayı içerisinde yeniden bu derecelerde olacak. Ağustos-Eylül sürecinde buranın açığa kavuşma ihtimalini de ben bu yüzden çok yüksek görüyorum. Kimler yaptı, kimler gerçekleştirdi, sebep neymiş? Biz şu an tabii haritaya bakarak bir tahminde bulunuyoruz ama yüksek ihtimalle Ağustos ayı içerisinde çünkü Satürn şu anda 12 derecede ve 13 dereceye gelip geriden dönecek. Dönerken bunu yapanları açığa çıkarır. O da Ağustos ayına denk gelecek diye düşünüyorum. Dediğim gibi bence bir örgütün ticari anlaşmazlıklar ve finansal anlaşmazlıklar yüzünden bir saldırısı var bu harita içerisinde. Çok enteresan. Peki aslında bu da konuşulan bir mevzuydu. O yüzden hani siz konuya çok vakıf olmamanıza rağmen yayından önce de söyledim ya hani merak ettim çünkü. Hani dedim gerçekten de var hani böyle bir örgütün ismi de geçiyor olayla ilgili. Daha önceki tutuklanma süreçlerinde de geçmişti. O yine aynı örgütün ismi. Peki şunu soracağım. Şimdi başta dediniz ki birçok işte Instagram fenomenin işte influencer'ın itibar kaybını göreceğiz. Peki Dilan Polat bu kaybolan itibarını yeniden kazanabilir mi Dilan Polat'ın haritasına baktığımızda? Ben çok mümkün görmüyorum. Çok zorlu bir etki altındayken burayı kaybetti. Ben o itibarı geri almasını açıkçası pek mümkün görmüyorum ya. Hatta burada şunu söyleyebilirim. Jüpiter-Venüs kavuşum dönemine denk geldiği için belki de zaten aslında bu itibar hak etmiyordu. Belki de özel hayatında yaptığı hatalar, yanlışlar sebebiyle belki zaten hak etmediği bir itibarı kaybetmiş olabilir. Haritalar bize biraz bunu da gösteriyor. Ve Dilan Polat gibi hani birçok ünlü de gerçekten önümüzdeki süreçte bunları böyle kaybedecek ve benim şu dönemde bu bir yılda beklentim şu ki bu bir yılda giden itibar geri gelmez.
Ünlüler Aa, için de söyleyeyim, siyasetçiler için de söyleyeyim, sporcular için de söyleyeyim, influencerlar için de söyleyeyim. Şu önümüzdeki bir yılda giden itibar geri gelmez. Herkes bence itibarına sahip çıksın. İtibarını koruyacak şekilde yaşamaya baksın bu bir yıl boyunca. yaş tahtaya basmasınlar. Çünkü Jüpiter Güney Düğüm'le kavuşacak. Jüpiter Güney Düğüm kavuşumu Aslan'da olduğunda Hı özellikle hı. biz bunun etkisini 2026 Ağustos 2027 Temmuz arasında göreceğiz. Ünlülerin, zenginlerin, aristokrat sınıfın, popüler kişilerin ahlaksızlıkları, etik dışı davranışları, yozlaşmış olayları tek tek açığa çıkacak. Yani onların bu yaptıkları da işte atıyorum konumunu kullanarak insanlara mobbing yapanlar, ünlülüğünü kullanarak insanlara işte böyle haklarını yiyenler vesaire. Bunların tek tek açığa çıktığı bu süreç zaten birçok ünlüyü böyle konumundan alaşağı edecek. Ve dediğin gibi burada giden itibar geri gelmez. Geri gelmez. Dikkat edin diyor, uyarıyor. Biz kendi bireysel hayatlarımızda da dikkat etmemiz gerekiyor değil mi hocam? Tabii ki tabii ki. Mesela burada şunu söyleyeyim. Jüpiter Aslan Güney Düğüm Aslan sürecinde bir, çocuklara sakın zarar vermeyin. İki, hayvanlara sakın zarar vermeyin. Üç, sizi seven insanlara, sevgilinize, eşinize, karınıza, kocanıza yanlış yapmayın. Dört, yasak aşklardan, gece hayatından, gece aleminden uzak durun. Çünkü bu Jüpiter Aslan Güney Düğüm Aslan'la çalışacağı için buralarda öyle bir yasak aşk peşinde koşmak, bir gece hayatı, gece alemi peşinde koşmak, orada biraz kirli işlere girmek, aman yani direkt burada belki bundan 3 sene önce yapmışsındır. Kimse de görmemiştir. Su altında kalmıştır ama bu önümüzdeki bir yılda ya açığa çıkar ya da yaptığın zaten yeniden takliye başına gelir. O yüzden buralar bizim bireysel hayatlarımızda da özellikle bahsettiğim konularda yaptığımız her hatanın bize itibar kaybıyla geleceği karmik bir süreç aynı zamanda. Evet. Dikkat edin diyor. Şimdi hocam aslında Türkiye için biraz öngörülerde bulunalım istiyorum. Peki. Hem böyle ekonomik yandan bakalım, biraz iş, emeklilik vesaire. Bunları biraz Sosyal kısımlar. Evet, bunu çok soru geliyor bu konularda. Jüpiter Aslan Türkiye için ekonomide ne demek, neler olacak? Şimdi ekonomi kısmı şöyle izah edeyim. Öncelikle emtia tarafında sizinle 2 ya da 3 ay önce yaptığımız bir yayında konuşmuştuk. Altın ne yükselir ne düşer. 6.600'e çıkar, 6.300'e iner vesaire arada takılır gider demiştik sizinle. Tıpkı dediğimiz gibi de oldu. Yani çok şükür orada yanılmadık. Jüpiter Aslan süreci önümüzdeki dönemde de özellikle Ağustos ve Eylül ayının ilk 2 haftasında 6 haftalık periyotta biraz böyle altın emtia tarafında ciddi bir yükseliş getirebilir. Yani bu Haziran süreci de bence biraz daha altından durgun geçebilir ama Temmuz ayının 20'lerinden sonra Eylül'ün 20'lerine kadar ortalama 2 aylık bir periyot altın tarafında bir yükseliş doğuracak gibi duruyor. Bunu ilk etapta belirteyim. Lakin daha sonrasında özellikle Eylül'ün ikinci haftasından sonra Ekim ve Kasım ayı genelinde ben Türkiye'de bir enflasyon ve kur patlaması bekliyorum. 2018 yazında olduğu gibi, 2021 sonunda olduğu gibi malum bu dönemler enflasyonda ve kurda patlama olan zamanlardı. O dönemde Türkiye haritasını tetik alan bölge şimdi Jüpiter ile tetik alacak. O yüzden ortalama 15 Eylül'lerden işte 1 Aralıklara kadar 2,5 aylık bir periyot Türkiye'de bir enflasyon patlamasını ve kur patlamasını getirecek. O yüzden benim biraz hani tahminim böyle 20 Temmuz'lardan 20 Eylül'lere kadar altın ve emtia tarafının yükseldiği ama daha sonrasında orada ciddi bir düzeltmenin geldiği 20 Eylül'lerden Aralık'ın 1'ine kadar da neredeyse bir 70 gün boyunca da kurda ciddi bir patlamanın olduğu. Hani şu anda baskılandığı konuşulan doların ve euronun işte atıyorum 50'lerden 60'lara, 65'lere, 70'lere böyle dayanacağı bir dönem olacak. O yüzden önce altında, sonra kurda gerçekten bir patlama dönemi içerisine girdik bence. Tabii yatırım tavsiyesi değil kesinlikle. Bunlar hani tamamen bizim astrolojik tahminlerimiz, öngörülerimiz bir yatırım tavsiyesi değil ama biraz geçtiğimiz yıllara bakınca bunu anlayabiliyoruz. O yüzden burada hani ekonomik anlamda hem fırsatın hem krizin olduğu bir dönem. Çok net söyleyeyim. Jüpiter Aslan süreci. Fırsat da var, kriz de var. Zaten kullanabilen insan için kriz bir fırsattır malum en nihayetinde. Evet. Jüpiter Aslan'da. Şimdi evet, buyurun. Ama aynı zamanda bu Jüpiter Aslan sürecinin şöyle bir güzel yanı var. Türkiye merkezli birinci evde olduğu için birincisi Türkiye'de önümüzdeki bir yıl sosyal yardımların, yardıma ihtiyaç insanlara verilen desteklerin fazlasıyla artırılacağı bir yıl. Bu birincisi. İkincisi Jüpiter Aslan Venüs Akrep'le beraber çalıştığında işte Eylül, Ekim, Kasım sürecinde biraz da seçim ekonomisinin getireceği işte vergi afları, Bağkur prim afları veya bunlarla ilgili düzenlemeler, efendime söyleyeyim ev kredisi imkanları ki yine bunu biz sizin yayınla bir yayınımızda konuşmuştuk. Sonra birkaç 10 gün sonra falan bunun açıklaması gelmişti. Bu tarz böyle hani hem sosyal yardımdan arttırılışı
hem de Türkiye'de biraz daha böyle tabanda biriken hani o yüklü miktar paranın tabana doğru kaydırılması yönelik hamleler. İşte esnafı rahatlatacak hamleler. Belki faiz piyasasında bir düşüş politikası vesaire şeklinde hani bir yandan bu krizde halkı ezdirmemek için ne yapabiliriz politikasının da devlet tarafından uygulanmasını ben bekliyor olacağım. Evet, hatta geçtiğimiz günlerde de bir yurt dışından gelen Türk vatandaşları için 20 yıl vergi yok gibi bir açıklama da yapılmıştı Cumhurbaşkanı tarafından. Bu da aslında teşviklerin içerisinde herhalde. Bunlar daha da büyüyecek gibi Evet. gözüküyor. Tabii teşvikler artırılacak. Hatta konunun teşvik kelimesine gelmişken şunu da söyleyeyim. Jüpiter Aslan giriş haritası Türkiye merkezi Venüs 1 ile çalışıyor. Böyle çalıştığı için de evlilik ve doğum oranını arttırma yönelik teşvikler de bence artırılacak. Yani zaten malum şu anda gerçekten genç yaşta evlenmek isteyenlere imkanlar sunuluyor. Teşvik demişken şu konuda hemen aklıma geliyor. Türkiye merkezi Jüpiter Aslan giriş haritası Venüs 1 ile çalışıyor. Bu yüzden şu anda zaten halihazırda var olan evlilik ve çocuk yapma konusuyla alakalı, yani doğum oranını arttırmak ve evlilik teşvik etmekle alakalı projelerin de ben arttırılmasını bekliyorum. Yani yüksek ihtimalle işte 30 yaşından önce evlenecek insanlar için yeni imkanlar, yeni ayrıcalıklar, yeni teşvikler, yine aynı zamanda işte ikinci, üçüncü çocuğu yapacak olan insanlar için yeni ayrıcalıklar, yeni teşvikler gelecek bu dönemde. Çünkü Jüpiter Aslan süreci Türkiye'nin ikinci evi ve Venüs'e çalışacağı için burada hani ortak vurguda hep şu var. Devlet bir yandan da ya biz bu doğum oranını nasıl arttırırız? Biz bu evlilikleri nasıl arttırabiliriz? Evlilikleri nasıl insanlara teşvik edebiliriz vesaire noktası da bence birçok yeni hamle yapacak. Bunu söyleyeyim. Oo, evet, burada da yine paketler gelecek, teşvik paketleri diyoruz. Evet. Peki şimdi biraz daha böyle mesela önümüzdeki sürece baktığımızda bizi nasıl bir yaz bekliyor? Daha mı sakin, daha mı gergin? Şimdi yaz ayı bir yandan çok eğlenceli, bir yandan çok kaotik. Yani kaosla eğlenceyi beraber yaşayacağız bu yaz ayında. Eğlence var çünkü Jüpiter Aslan'la beraber bir Venüs Aslan'da var. Tatillere, konserlere, iç dış turizme harcanacak para gerçekten tavan yapacak bence. Dediğim gibi yüksek ihtimalle Eylül, Ekim aylarında biz manşetlerde şunu göreceğiz. İşte son 4 ay Türkiye'de eğlenceye en çok para harcanan işte süreçlerden bir tanesi oldu gibi. Ama diğer yandan şimdi Jüpiter Aslan geçişinde bir Plüton karşıtlığı ve Vulkanos kavuşumu görüyoruz. Burası da özellikle Temmuz ayının genelinde çok aktif çalışacak. Şimdi bu süreç çok gergin bizim için. Çünkü açıkçası Gezi Parkı eylemlerinde olduğu gibi, Saraçhane süreçlerinde olduğu gibi, mutlak kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde geçen olaylar gibi belli başlı liderlere tepkiler, belli başlı liderlerin konumunu, makamını, mevkisini kaybetmesi, bu yüzden de bir kesimin işte örgütlenip veya bir kesimin bir araya gelip toplanıp karara karşı, hukuka karşı, işte lidere karşı ayaklanmaları, bunun getireceği tabii toplumsal kaotik süreçler, kargaşalar, gerginlikler izliyor olacağız. Hem Temmuz ayının genelinde buna vurgu var hem de Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftası da buraya vurgu var. Bunu söyleyeyim. Buralar gerçekten Türkiye'de siyasi kararlardan, hukuki kararlardan kaynaklı o gerginliğin çok yüksek olacağı zamanları açıkçası vurgu yapıyor. Buralar sert geçecek. Tabii bu dönemler aynı zamanda piyasalar için de hani çok ciddi iniş çıkışların olacağı zamanlar olacak. O yüzden siyasetin gündemi kaos, kargaşa, halkın gündemi işte nerede ne yiyelim, nerede eğlenelim, nerede tatile çıkalım, buraya nereye para harcayabiliriz şeklinde ikisini haberlerde beraber göreceğimiz kaosla eğlencenin böyle el ele olduğu bir yaz bizi bekliyor. Evet. Şimdi yaz demişken de dikkat edelim. Aman ormanlarımıza da dikkat edelim. Geçtiğimiz yıllarda çok yaz döneminde yangınlar gördük. Peki gökyüzü uyarıyor mu bu konuda? Dikkat edilmesi gerekiyor mu yoksa daha mı yağışlı bir yaz göreceğiz? Allah Aysu Hanım aklınızda bin yaşayın. Ben bunu çalışıp nota koymayı unutmuştum. İyi ki Aa, sordunuz şu an. Ben bu konuya çalıştım. Nota tamam. koymayı unutmuştum. Siz şu an sorunca hatırladım. Evet, iyi ki sordunuz. Şöyle, ormanlar Satürn göstergesileri ve Satürn geçen sene Koç'taydı. Çok yangın yaşadık. Koç yangınlarla ilgili bir alan. Bu sene Satürn halen Koç'ta ama Jüpiter burayı büyütecek. O yüzden üzülerek söylüyorum. Geçen yılkinden çok daha fazla orman yangını vurgusu yapan bir gökyüzü var. O Oo. yüzden aman diyeyim, yani halkımızdan ricam geçen senenin 5 katı daha tedbirli olalım. 5 katı daha dikkatli olalım. Aman diyeyim. Yani gerçekten bu yaz ayları son yıllardaki tüm gökyüzünden daha fazla vurgu yapıyor orman O yangınlarına.
Aman dikkat edin. Peki bu hareketlilik, toprak hareketliliği olarak mı siz yorumluyorsunuz yoksa sadece ekonomik olarak hareketlilik olarak mı yorumluyorsunuz? Yani bir deprem var mı önümüzde? Öngörüyor mu gökyüzü böyle bir şey veya siz baktığınızda haritaya? Deprem evet. Deprem evet. Onu da hemen şöyle söyleyeyim. 12 Ağustos'ta bir güneş tutulması var. Jüpiter'in yine eşlik ettiği. Bu tutulma Türkiye haritasında Neptün üzerinde. Venüs-Jüpiter Hı kavuşumuna kare yapıyor. Burası açıkçası geçtiğimiz dönemlerde her tetiklendiğinde ekonomik depremle beraber toprak kaymaları şeklinde fiziki depremleri de getirmiş. hı. O yüzden özellikle Ağustos ayı Türkiye'de gerçekten sert bir depreme vurgu yapıyor. Bunu Hı hı. belirteyim. Size önceki yayınlarda konuştuğumuz dönemlerde mesela işte 5,5-6 arası deprem olabilir şeklinde konuşmuştuk ama açıkçası yazınki beklentim hani 6.2'nin üzerinde bir deprem. Ağustos ayında 6.2'nin üzerinde bir deprem beklentim olur benim. Oo, dikkat edelim. O dönüme de tabii ki tedbir bizden, takdir Allah'tan. Allah. Şimdi bir retrolardan biraz bahsedelim Hı hı. istiyorum. Bir retro süreci, herhalde böyle bir çifte retrolar geliyor peş peşe. Ne Evet. olacak? Bu süreç ne zaman, neler göreceğiz? Şimdi orayı da şöyle açıklayayım. Retrolar bir kere Jüpiter'in Aslan'daki retrosu 13 Aralık'ta başlayacak. 13 Nisan'a kadar. 4 ay sürecek. Bu 4 aylık süreçte bunun gibi bazı olayları, ünlerle alakalı, ün camiasından çıkacak bazı böyle iğrenç, çirkin olayları görebiliriz. Ya da direkt zaten o olayla ilgili şu an henüz bilmediğimiz bazı dosyaların, bazı belgelerin açılması bizim gündemimize gelebilir. Ve genel olarak da hani böyle ünlülerin kirli gece hayatı, alışkanlıkları, yasak aşkları, efendime söyleyeyim yasa dışı işte gece hayatının o getirdiği çirkin eğlence anlayışları vesaire bunlar biraz gündeme gelecek. Hı hı. Bu Jüpiter retrosunun içinde de bir dönem var ki orası bence en sert dönem. 20 Şubat 1 Nisan arası 2027 tarihinde. Hı Çünkü hı. burası da Mars'ın da Aslan'da retro yapacağı bir dönem. Yani hem Mars Aslan retro hem Jüpiter Aslan retro. Bunu da söyleyeyim. Hani Türkiye işte malum benzeri olaylar olduğu gibi karışacağı şekilde dünya da karışacak o Temmuz ayında. Çünkü Jüpiter Plüton karşıtlığı İsrail'in işte İran'ın haritasını çok sert tetikleyeceği için geçtiğimiz aylarda söylediğim gibi Mart ayının benzer sürecini aslında biz yine Temmuz ayında görüyor olacağız. Yani Temmuz ayında Türkiye'de iç karışıklık ama dünya genelinde de İran-İsrail arasında yeniden çatışmalar, füze yollamalar, bombalamalar vesaire gündemde olacak. Çünkü Jüpiter Plüton karşıtlığı gerçekten o siyasi kavgaları içi dışı da veriyor olacak. O yüzden sadece Türk piyasalarının değil aynı zamanda dünya geneli piyasaların da aslında çok böyle volatilitesinin yüksek olduğu bir dönem bizim için Temmuz ayı süreci. Çünkü genelde ne zaman retro Mars olsa o dönem İsrail olsun, Rusya olsun, ABD olsun savaş suçlarına imza atıyor. Lakin işte burası Jüpiter retrosuyla birleşeceği için belki de son 15-20 yıldır dünyada hiç görmediğimiz seviyede bir savaş suçu olaylarına şahit olacağız. 20 Şubat 1 Nisan arasında. Yani bu daha da şiddetlenecek bu süreç diyorsunuz. Peki Evet. şimdi biraz da peki böyle bir süreçte mesela savaşın daha da şiddetlendiği bir süreçte piyasaları da tetikler diye düşünüyorum. Tabii ki zaten yani Şubat-Mart ayları 2027'de piyasalarda yine satış baskısı çok yüksek olacak. Bunu çok net söyleyeyim. Bu noktada hatta biraz savaş konusuna değinelim. Çünkü savaş konusu Jüpiter Aslan geçişinde önemli. Önemli olma sebebi de özellikle İran ve İsrail haritasını çok net Hı. etkiliyor. Bizim de Yunanistan'la olan ilişkilerimizdeki haritamızı çok bariz tetikleyen bir süreç var. Burada şunu söyleyeyim. Özellikle bir Jüpiter-Mars kavuşum var. 16 Kasım tarihinde gerçekleşecek bu kavuşum. Şimdi Hı bu hı. kavuşum hem işte Türkiye-Yunanistan haritasını hem de diğer yandan o İsrail-İran haritasını tetikleyen bir kavuşum. O yüzden yüksek ihtimalle Kasım ayı hem Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde o Ege Denizi'nden çatışmaların olabileceği, denizlerde saldırıların gerçekleşebileceği ve tansiyonun yüksek bir şekilde tırmanacağı bir dönem olacak. Aynı şekilde de yine İran-İsrail arasında Mart ayında gördüğümüz gibi savaşın çok sıcak ve sert bir dönemini göreceğiz. O yüzden biraz Kasım ayı bence bu yıl dünyanın en gergin ayı. Bir yandan Ege Denizi'nde Türkiye-Yunanistan çatışmaları var. Diğer yandan da İsrail-İran arasında Mart ayında olduğu gibi çok sıcak bir çatışma dönemi olacak.
Evet. Şimdi ben şunu hatırlıyorum. Yay dolunayını biz konuşurken işte adalet, hak, hukuk Hı hı. vesaire bunlar ön plana çıkacak Türkiye'de demiştik. İşte adalet durgusu daha çok vurgulanacak demiştik. Yine geleceğim cinayetlerle ilgili takip ettiğimiz bu dosyaları. Akın Gürlek'ten birçok açıklama geldi. Şimdi bu Jüpiter Aslan döneminde de adalet vurgusunu, olayların çözüldüğünü görecek miyiz? Mesela Çağla Tuğaltay dosyası. Benim de takip ettiğim bir dosya. Cinayet. Şimdi Çağla Tuğaltay dosyasına ben baktım. Öncelikle şu anda gökyüzünde bir Venüs Jüpiter kavuşum var. Hatta bugün biz yayın çekerken var bu kavuşum ve bu kavuşum Çağla'nın öldürüldüğü günkü hani kader göstergesi olan ay göstergesinin üzerinde. Çok enteresandır ki o gösterge üzerinde işte çok uzun yıllar sonra Ay Jüpiter pardon Venüs Jüpiter kavuşumu gelirken bu konu yeniden gündeme geliyor ve araştırılmaya başlanıyor. Konunun geleceğinde ben şunu bekliyorum. Öncelikle 2 tane tutulma var. Bu cinayetin açığa çıkmasıyla ilgili önemli olan. Biri 2027'nin 18 Temmuz tutulması. Diğeri de 2028'in 12 Ocak tutulması. Gelecek yıl 18 Temmuz tutulmasında davanın çözülmesini sağlayacak ipuçları gündeme gelebilir. Ve 2028'in ocağında da bu davada cinayetleri kim işlemiş, bu işi kim nasıl yürütmüş vesaire bu açığa çıkabilir. O yüzden aslında ortalama bundan 1,5 sene sonra tam 2028'in başında bu konu bence netliğe kavuşacak. Bunu söyleyeyim. Diğer tarafta ise yani sorunun ilk kısmı için ise şunu söyleyeceğim. Akın Gürlek şöyle enteresan bir durumu gösterecek Türkiye'de. Daha önce belki de hiç görmediğimiz. Ünlülere de dokunuyoruz. Zenginlere de dokunuyoruz. Aristokratlara da dokunuyoruz. Büyük ailelere de dokunuyoruz. Çünkü biz devletiz. Bunu da nereden anlıyorum? Jüpiter Aslan Güney Düğüm'le kavuşurken Satürn himayesinde olacak. O yüzden yüksek ihtimalle şu anda Türkiye'nin böyle kalburüstü ailesi olarak bilinen veya kalburüstü insan olarak tanınan ve halkın birçoğunun da ya o suç işlese ne olur ki ona kimse dokunmaz gözüyle baktığı kişilerin dahi yaptığı yasa dışı hareketlerin devlet tarafından soruşturulacağına, bu birçok böyle zengin, köklü aile insanının gelip ifade vereceğine biz şahit olacağız. Yani biraz O Akın Gürlek önümüzdeki bir yılda şunu gösterecek. Arkadaşlar devletin adaleti zengin, ünlü, büyük aile sahibi, büyük iş sahibi insanı ayırt etmez tarafını ben çok net gösterecek. Çok enteresan. Bunları da göreceğiz arkadaşlar. Tarihte verdi. Not alın. Çağla Evet. Tuğaltay ile ilgili. Şimdi peki biz kendi burçlarımıza baktığımızda işte öncü burçlar, diğer burçlar. Bireysel hayatlarımızda mesela bu dönemi en keyifli geçirecek şanslı burçlar hangileri? Çünkü dediniz ya keyifli de olacak, kaos da olacak. Onlara böyle bir tavsiye verecek olsanız kısa kısa. Valla en keyifli geçirecek olanlar tabii ki de Koç, Yay, Aslan etkili olanlar. Yani Ateş elementi burada gerçekten bu süreçten çok büyük keyif alacak. Onu söyleyeyim. Hatta isterseniz böyle tek tek burçları konuşalım. Olur. Hangisini ne bekler şeklinde Tabii süper oraya olur. yapalım. Şöyle, şimdi öncelikle Koç ve yükselen Koçlar. Onların Jüpiter Aslan geçişi 5. evlerinde. Jüpiter Aslan sürecinde bu işte eğlenceler, tatiller, yeme içme, seyahatler konusunda olayın keyfini, zevkini çıkaracak olanlar Koç ve yükselen Koçlar. Bunu söyleyeyim. Bu dönemde yalnız olanlar çok güzel bir yaz aşkı bulur. Evli olanlar mesela çocuk yapar, çocuk sahibi olma sürecine girer. Sevgilisi, partneri olanlar bu yaz bir sürü böyle tatile gider, seyahat yapar, yolculuğa çıkar, eğlenir. Yani böyle eğlence dolu, aşk dolu, tatil dolu, keyifli bir yaz bence Koç ve yükselen Koçları bekliyor. Bunu söyleyeyim. Zaten Satürn'ün Şubat ayından beri onların üzerinde böyle ruh emici gibi bulunurken Jüpiter orada onları bir rahatlatacak aslına baktığımızda. Boğa ve yükselen boğalara geldiğimizde ise onların 4. evinde bu geçiş. Şimdi burada şöyle mesela boğa ve yükselen boğalar özellikle babasının desteğiyle mesela ev alma yoluna girebilir. Baba tarafından gelecek olan destek, aileden gelecek olan destekli bir ev alma sürecine girebilirler. İlişkisi olan boğa ve yükselen boğalar için bir aile tanıştırma, nişan yapma, işte partneri ailemle tanıştırıyorum, aileler tanışıyor, nişan sürecine giriyoruz şeklinde bir yuva kurma, evlenmeye dair adımlar atılabilir. Veya bazı mesela yalnız olan boğa ve yükselen boğalara ailelerinden bir görücü mesela gelebilir. Böyle gündemler olacak. Ayrıca mesela bazı yükselen boğa ve boğaların taşındığını göreceğiz. Ama böyle şehir değişimi gibi düşünmeyin. Daha çok işte evi büyütme anlamında. Mesela şu an 1+1'de oturuyor, 2+1'e geçecek. 2+1'de oturuyor, 3+1'e geçecek gibi daha böyle ferah ve geniş evlere geçme gündemleri olacak. O yüzden onlar için de biraz yaşam alanı ve aile kurma anlamında güzel bir geçiş. Onu söyleyeyim. İkizler ve yükselen ikizlere geldiğimiz onların 3. evinde bu süreç. 3. evdeki bu süreçte yeni yakın arkadaşlar edinme.
yeni eğitimler alma, özellikle entelektüel birikimlerini arttıracak, dünyaya daha pozitif, daha neşeli, daha olumlu bakmalarını sağlayacak eğitimlere katılma gündemleri olabilir. Biraz böyle hayatta vizyonlarının genişleyeceği bir süreç olacak burası. Sosyal çevreleri de genişleyecek, yeni arkadaşlıklar edinecekler. Ve diğer yandan mesela bir araba alma gündemleri olabilir. Mesleki bir eğitime katılma gündemleri olabilir. Biraz ikizler ve yükselen ikizler için gerçekten kendilerini geliştirme zamanı diyebilirim bu transta. Hı hı. Yengeç ve yükselen yengeçlere geldiğimizde ise konu para zaten. Direkt yani konu para, para, para. Onu söyleyeyim yengeç ve yükselen yengeçlerde. Onlar hem bu dönem içerisinde hayatta kendilerini daha güvende hissedecekler. Mesela ilişkileri varsa, evlilikleri varsa ilişkilerindeki o güven zemininin oturacaklarına şahit olacaklar. Partnerlerini daha güvenebildikleri ilişkiye ve geleceğe dair daha güvende hissettikleri bir döneme gelecekler. Diğer yandan da mesela kazançları çoğalacak. Ha tabii burada atıyorum devlet memurudur. İşte bir yerde maaş çalışıyordur. Onların mesela kazancı çoğalmaz ama ne olur? Bereketi artar. Çünkü paranın bir de bereketi vardır malum. Hani burada maaşı artmayanın parasının bereketi artar. Zaten kendi işini yapan kişilerin de direkt gelirlerinin biz arttığına mesela şahit oluruz. Jüpiter ikinci ev geçişlerinde. Ve buranın içerisinde gerçekten çok değerli eşyalar almak, işte altın alıp biriktirmeye başlamak, toprak için, ev için birikim yapmaya başlamak gibi gündemleri de olacak bence. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçlerin. Aslan ve yükselen aslanlara geldiğimizde ise zaten aslan ve yükselen aslanların sonunda sahneye çıkma zamanları hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sevgili aslan ve yükselen aslanların bir sahneye çıkış zamanları geldi en nihayetinde. Jüpiter, evet Jüpiter onların üzerinde olacak. Tutulmalar onların üzerinde olacak zaten. Onları da vakti gelince konuşacağız. Onlar için popülerleşme zamanı. Ön plana çıkma, kariyer hayatlarıyla alakalı fırsatlar yakalayabilirler. Kendilerini ön plana çıkaracak olan fırsatlar yakalayabilirler. Ve daha böyle tanınacakları, popülerleşecekleri, isimlerinin büyüyeceği ve hayatta hani gerçekten şöyle baktığımız zaman işlerinin güçlerinin rast gideceği bir zaman. O yüzden ben tüm aslan ve yükselen aslanlara şunu söyleyeceğim. Düşündüğünüz böyle girişimler varsa, atılmayı düşündüğünüz hedefleriniz varsa, atılım yapmayı, bir alanda öne çıkmayı düşünüyorsanız Jüpiter Aslan'la beraber bunu yapın. Çünkü Jüpiter birinci ev geçişi gerçekten hani Allah yürü ya kulum dedi geçişidir. Bunu söyleyeyim. Gelelim sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Onların da 12. evinde bu geçiş. Şimdi burası şöyle olacak Başak ve yükselen Başaklarda. Yaratıcının o koruma kalkanını hissedecekler. Yani bir nevi sanki böyle sırtınızda yaratıcının 2 tane meleği sizi koruyor şeklinde bir 13 ay bekliyor aslında sizleri. Bu dönem içerisinde arkanızdan iş çevirenler, size haksızlık edenler, size karşı karma yaratanlar, sizin hakkınıza gelip adaletsiz davrananlar, ayağınızı kaydırmak isteyenler, bunların alayının böyle size yaptığı haksızlığın, adaletsizliğin tek tek onlara döndüğünü göreceksiniz. Onların başına bir şey geldiğini duyacaksınız. Onların o art niyetin onlardan çıktığını göreceksiniz. Birisi size bir kötülük etmek istediğinde bunun eline ayağına dolanacağına şahit olacaksınız derken hani gerçekten biraz yaratıcı beni koruyor hissini alacağınız, bu yüzden de manevi olarak, ruhsal olarak böyle rahatlayacağınız bir döngü aslında. Jüpiter Aslan döngüsü. Onu söyleyeyim. Terazi ve yükselen terazilere geldiğimizde ise 11. evde bir geçiş var burada. Onlar için daha böyle sosyal çevrenin ciddi manada büyüyeceği, yeni gruplar, yeni topluluklar, yeni kalabalıklar, yeni insanlarla tanışma süreçlerinin başlayacağı bir döngü burası. Ve burada birçok yeni meslektaşla tanışmak, network genişletmek gibi gündemleri olacak. Derneklere, topluluklara, STK'lara katılabilirler. Yeni insanlara tanışıp çevrelerini geliştirebilirler. Ve en önemli konu belki de şu olacak. Geleceğe daha pozitif bakmaya başlayacaklar. Hani hayatın geleceğine dair o iyimserliklerinin yükseleceği bir zaman. Gelelim akrep ve yükselen akreplere. Şimdi akrep ve yükselen akreplerin de 10. evinde. Jüpiter Aslan geçişi. Burası kariyerde fırsat zamanı. Bazıları bu yıl yazın terfi alacak. Bazıları çalıştığı yerden çıkıp kendi işini kuracak. Kendi işini yapanlar kendi işini büyütüp, markalaşıp, ismini daha da yayıp geliştirecekler. Yani gerçekten burada mesela iş değiştirmeyi bekleyenler o iş değişimi için gerekli fırsatı yakalayacaklar. Sektör değiştirmeyi düşünenler bunun için o gerekli fırsatı yakalayacaklar şeklinde. Akrep ve yükselen akreplerin kariyer hayatlarında artık hedefleri neyse, niyetleri ne yöndeyse bununla alakalı gerçekten fırsatların biraz ayaklarına geleceği bir zaman. Yay ve yükselen yaylara geldiğimizde ise. Şimdi yay ve yükselen yayların 9. evinde bir süreç başlıyor malum. Bizler için yani biz yay ve yükselen yaylar için biraz daha mesela yurt dışına çıkış gündemleri olabilir. Entelektüel anlamda kapasitemizin yükseleceği, hayata dair vizyonumuzun, misyonumuzun genişleyeceği, yüksek ihtimalle hem manevi anlamda hem de bilgi birikim anlamında o yani birikimimizin artacağı bir dönem başlıyor. Bu dönemde gerçekten bizim ufkumuzu genişletecek, bizim entelektüel kapasitemizi çok yükseltecek eğitimler alabiliriz.
Sosyo-kültürel geziler yapabiliriz. Bizim o hayata bakışımızı olumlu etkileyecek yerlere gidip yeni yerler tanıyabilir, yurt dışına çıkabiliriz. Bu şekilde hem manevi anlamda hem de entelektüel anlamda bir gelişim süreci aslında. Jüpiter 9 süreci ay ve yükselen yaylarda. Felsefeyle, astrolojiyle, psikolojiyle, tarihle haşır neşir olacağımız bir dönem başlıyor. Gelelim Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Şimdi Oğlak ve yükselen Oğlaklara geldiğimizde şöyle bir durum var. Jüpiter Aslan'da ilk uyarı yapacağım burç Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Zaten bu transitten sıkıntı yaşama ihtimali olan 2 tane grup var. Bir Oğlaklar, bir Balık var. Yani geri kalan burçlar buradan güzel etkileniyor ama Oğlak'la Balıkları uyaracağız. Oğlakları şöyle uyarıyorum. Oğlak ve yükselen Oğlaklarda öncelikle mesela nafaka davası olanlar, tazminat davası olanlar, efendime söyleyeyim miras, mal mülk paylaşım dava süreci olanlar için güzel bir haber burası. Çünkü onlar için bu süreç onların lehine sonuçlanabilir Jüpiter Aslan'dayken. Ama diğer yandan baktığımızda bu dönem Aslan ve yükselen Aslanların, Oğlak ve yükselen Oğlakların bu dönem çok fazla para harcayacaktır. Gereksiz para harcayacakları, kredi kartlarını absürt bir şekilde kullanacakları ve bu yüzden 6 ay sonrası, 1 yıl sonrası için kendilerine ekonomik anlamda sıkıntıya sokacakları bir zaman. Onu söyleyeyim. O yüzden tüm oğlakları şöyle uyaracağım burada. Kredi kartı kullanıma dikkat. Yani Aman. atlatmayın kartları. Aman diyelim. Aman diyelim. Yani hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Çünkü daha sonra lazım olabilir size. Ama şu açıdan çok iyi bu geçiş. Özellikle böyle işte 6 ay bir sene içinde ev almayı, araba almayı düşünenler için kredi imkanlarının mükemmel şekilde ayaklarına geleceği bir zaman. Bu Jüpiter Aslan geçişim. Kova ve yükselen kovalara geldiğimizde. Şimdi kova ve yükselen kovalarda 7. evdeki bu Jüpiter geçişiyle bekar olanlar için karşılarına evlenecekleri bir insanın çıkması bence gündeme gelecek. Özellikle Jüpiter burada üçlü yönetici olduğu için böyle hayat arkadaşı, onlara hayat arkadaşı olabilecek, onlara efendime söyleyeyim bu yaşam yolunda eşlik edebilecek bir insan tanışma. Dünyaya beraber baktıkları, hayat vizyonlarının beraber olduğu, gelecek beklentilerinin beraber olduğu bir insanla bir araya gelme gündemleri olacak bence Aslan, Kova ve yükselen kovalarda. Zaten şu an halihazırda bir ilişkisi olanlar için ise direkt olarak zaten hayırlı olsun nişan süreçleri, evlilik süreçleri, evlilik teklifi alma gündemleri falan başlayacak. Yani birçok böyle evlenmez dediğimiz kova ve yükselen kovanın tak 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 böyle Jüpiter Aslan'ın önümüzdeki bir yıl tutulmalarla beraber evlendiğine şahit olacağız. Son olarak gelelim balık ve yükselen balıklara. Onların 6. evinde bu süreç. 6. evdeki bu süreçte biraz dikkat etmeniz gereken nokta şu açıkçası. Burada şu anda sahip oldukları ama çok önemsemedikleri böyle minik sağlık sorunları bir anda büyüyebilir. Yani dersin ki dişinde biraz sıkıntı var. Umursamazsın. Şu an belki bu dolguyla bitecek bir şey. Jüpiter Aslan'a bir gelir. O diş gider. Ancak işte implant falan filan haline gelir bir anda. Belinde biraz ağrı vardır. Bir terapi alsan düzelecektir. Önemsemezsin. Jüpiter Aslan'a bir girer. O bir anda fıtığa dönüşür. Dersin ki ne oldu bana? O yüzden tüm balık ve yükselen balıkları bu bir yılda tavsiyem şu. Ufak tefek bile olsa çıkan her sağlık sorunu önemseyin. Çünkü Jüpiter buradan geçerken bunu bir anda büyütüyor. Bunun dışında hayatlarında birikmiş tüm işlerin hızlanacağı bir sürece girecekler. Hani hepimizin hayatta bazen olur ya işte elimizde bir sürü iş birikir altında yığılırız falan. Jüpiter 6 girişinde bir anda elimizde o biriken işlerin tak 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 çözülüp hallolduğunu göreceğiz balık ve yükselen balıklardan. Böyle bir süreç kısaca tüm burçlar için. Evet. Peki Jüpiter Aslan döneminin bir mottosu olsa ne dersiniz bu dönem için? Jüpiter Aslan döneminin mottosu. Temiz kalplerin kazanacağı zaman diyebilirim. Evet, temiz kalpler kazanacak. İyi yönlerini çalıştırırsa burçların temiz kalpleri ama kötülük düşünenler yine kendi kötülüklerinde bulunacaklar, alacaklar. Ya diyorum ya özellikle bakın Güney Düğüm'de Aslan'da olacağı için çocuklara, hayvanlara ve kendisini seven insanlara hata yapmış, eziyet etmiş, zulmetmiş herkesin burada yarattığı karmanın bedelini ödeyeceğini göreceğiz. Jüpiter Güney Düğüm Aslan sürecinde. Yani karma bedel ödetecek. Evet ama kalbi temiz olan böyle temiz hani gerçekten niyeti temiz o kalbinde saf sevgiyi bulunduran herkesin de bu Jüpiter Aslan sürecinin nimetlerinden yararlandığına şahit olacağız. Seda Sayan diyor ya herkes kalbinin ekmeğini yer diye. Jüpiter Aslan hakikaten öyle bir süreç. Kalbinin ekmeğini yemez. Tam Seda, bacıların bacısı Seda Sayan'ın dediği gibi herkes kalbinin ekmeğini yiyeceği bir süreç yani. Ama ya ben Seda Hanım'ın şeyine bayılıyorum ya. Evlilikle ilgili böyle ilişkilerle ilgili konuşmaları var ya bayılıyorum. Şunu söyleyeceğim. Jüpiter Venüs Aslan girişiyle olacağı için herkes otursun. Tüm ben kendi yaşlarıma söylüyorum. Arkadaşlar oturun lütfen. Kızlar erkekler fark etmez. Seda Sayan'ın, Seda Hanım'ın ilişkilerle ilgili konuşmalarını bir dinleyin. Dediklerinin hepsi sonuna kadar doğru. Dediklerinin hepsi sonuna kadar haklı. 5 yıldır danışmanlık veriyorum. İnsanların zaten ilişkilerde, evliliklerde sorun yaşaması sebebi
onları yapmıyor oluşu. Yani o Seda Hanım'ın doğruları var ya, onları bir yapsanız zaten evlilikleri, ilişkileri kurtaracağız arkadaşlar. Aynen öyle. Çok net ne istediğini bilen yani. Çok net ya. Gerçekten ben onun yayınlarına bayılıyorum o konuda. Evet, buradan da selam olsun Seda ablaya da. Vallahi çok güzel bir yayın oldu. Dobra dobra, çok iç açıcı öngörülerde bulunmadık. Ama maalesef gökyüzü bunları söylüyor, öngörüyor. Hepsi birer olasılık arkadaşlar. Tabii ki %100 olacak demiyoruz ama olasılıklardan bahsediyoruz. Bunu da Aynen öyle. belirtelim. Evet. Teşekkür ediyorum Onur Hocam. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Ne demek, rica ederim. Evet, yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siz de merak ettiklerini videonun altına yazın arkadaşlar. Onları da ilerleyen bölümlerde tekrardan cevaplarız, değil mi? Tabii ki canlı yayınlarda vesaire onları yeniden konuşuruz. Konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.